Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Tam da mevsimindeyken taze incir reçeli nasıl yapılır, tam kıvamlı, tüm püf noktalarıyla videosunu hazırladım sizler için. Tatlı niyetine bile kaşık kaşık yiyebileceğiniz bu güzel incir reçelimizin, buyurun lafı hiç uzatmadan yapım aşamasına geçelim. Burada yıkamış olduğum 1,5 kilogram kadar siyah incirim var. Sizler tabii ki dilerseniz beyaz incirle de yapabilirsiniz. İncirlerimin ufak olmasına ve birazcık sert olmasına dikkat ettim. Özellikle ağız kısımlarının açılmamasına dikkat ederseniz dağılmadan bütün halde reçellerinizi daha güzel kıvamlı yapabilirsiniz. Reçelimin yapımına ilk önce şerbetini kaynatmakla başlıyorum. 1,5 kilo incirim için 1,5 kilo toz şeker, 1,5 kilo da su kullanacağım. Toz şekeri size fazla gelmesin. İncir için özellikle şeker kıvamı çok önemlidir. Aksi halde bozulma, ekşime yapabilir. O sebeple mutlaka şekerini ve suyunu orantılı kullanmaya dikkat edelim. Birebir ölçü kullanalım. Toz şekerimi, suyumu da ekledikten sonra tenceremi ocağımın üzerine alıyorum. Şekeri eriyene kadar tahta kaşık yardımıyla biraz bu şekilde karıştırıyorum. Şerbetim kaynarken ben de incirlerimin uç kısımlarını kesmeye devam edeceğim. İncirlerimin sap kısmındaki sert olan kısımları çok fazla derinden olmayacak şekilde bıçak yardımıyla keselim. Sonrasında ince uçlu çatal yardımıyla birkaç yerinden delelim ki şerbetin de içine güzel çekmesini ve reçelimizin de daha kıvamlı olmasını sağlayacak bu sebeple. Delme işlemini ufak çatal yardımıyla yaptım. Büyük çatalla yapmayın ki arkadaşlar, delikler çok büyük olmasın. Bu şekilde ince uçlu çatalla daha kolaylıkla yapabilirsiniz. İncirlerimiz bitene kadar bu işlemi yapmaya devam edelim. Şerbetim de kaynamaya başladı. Büyük bir ocakta kaynamaya başladıktan sonra saat tutuyorum. Sadece 15 dakika kadar şerbetimi kaynatacağım. Çok fazla tatlı şerbet. 15 dakika kaynatmış olduğum şerbetimin içine incirlerimi ekliyorum. İncir reçelinizi bu şekilde geniş ve derin tencere kullanırsanız daha güzel bütün halde dağılmadan reçelinizi pişirebilirsiniz. Bütün incirlerimi tencereme ekledikten sonra kaynamasını bekleyeceğim. Yalnız şerbetini yaparken büyük göz ocakta hiç altını kısmadan 15 dakika kaynattım. Şu anda da tekrardan hiç altını kısmıyorum. Kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra arkadaşlar 5 dakika sonra altını kısacağım. Reçelim kaynamaya başladı. Büyük bir ocakta altını kısmadan 5 dakika bu kıvamda kaynatacağım. Sonrasında orta ayara getirip orta ateşte pişirmeye devam edeceğim. Ara ara saplarından bu şekilde güzelce sallayarak karıştıracağım. Çok fazla kaşıkla müdahale etmeyeceğim ki incirlerimin dağılmaması için. İnciri eklemeden önce 15 dakika kaynattığım inciri ekledikten sonra da arkadaşlar 1 saat orta ateşte kısık olacak seviyede de 1 saat bu şekilde kaynatacağım. İncir reçeli normal reçellere göre biraz daha uzun süre kaynamalı. En az 2 saat kadar kaynatmalıyız ki arkadaşlar incir reçelinde sonradan bozulmalar oluşmaması için. İncir reçeli eğer şerbetini içine tam çekmediğinde sonrasında içindeki suyu dışarıya veriyor. Piştikten 2 gün sonra da incir reçelinize sulanma olur ve üzerinde de küflenme olur. O sebeple daha uzun süreli incir reçelimizi saklamak için 2 saat kadar kaynatacağız. Ben ilk aşamayı 1 saat kaynattım ve şimdi ocağımın altını kapatıyorum. İncirlerimin tamamen soğumasını sağlıyorum. Eğer zamanınız yoksa sadece 1 saat kadar da soğutabilirsiniz. Yani ılık hale gelene kadar. Ben soğuyana kadar bekledim. Bakın bu şekilde şerbetini içine tamamen çekti ve şerbetiyle çok güzel bütünlendi. Bu yöntemle yaptığınızda incir reçeliniz daha uzun ömürlü, tatlı kıvamında, gerçekten çok güzel, muhteşem bir lezzet oluyor. Tamamen soğutmuş olduğum incir reçelimin tekrar ocağımın altını yakıyorum. Kaynayana kadar bu şekilde 1-2 dakika kaynatacağım ve sonrasında ocağımın altını
kısıyorum ve kısık ateşte tekrardan 1 saat kaynatacağım. Yani toplamda incir reçelim 2 saat 15 dakika kadar kaynamış oldu. İlk önce 15 dakika şerbetini kaynattım. Sonra incirlerimi ekledikten sonra 1 saat o şekilde ocağımın altını kapattım. İncirlerimi tamamen soğuttuktan sonra tekrar ocağımın üzerine aldım. 1 saatte o şekilde kaynatmış oluyorum. Şimdi ikinci kaynatmamdan yaklaşık süre 45 dakika kadar geçti. Reçelim yavaş yavaş kıvam almaya başlamış. Tahta kaşıkla ben damlatma tekniğiyle bu şekilde anlayabiliyorum arkadaşlar. Eğer dilerseniz kaseye birazcık suyundan alıp sizler kıvamına göre kontrol edebilirsiniz. İkinci turda kaynatmış olduğum incir reçelim 45 dakika kısık ateşte kaynadıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı kadar limon suyumu ekliyorum. Taze sıkılmış limon suyu ekleyeceğim. Tam dolu dolu 1 yemek kaşığı değil. Bu miktarda eklemeniz yeterli. Tabii ki benim gibi 1,5 kilo incirden yapacaksanız bu miktarda limon suyu ekleyin. Eğer dilerseniz limon tuzu da ekleyebilirsiniz. Limon suyunu ekledikten sonra da yine sallama tekniğiyle reçelimi güzelce karıştırıyorum. Ve bu aşamadan sonra da 10-15 dakika kadar tekrar kaynatacağım. Tabii bu arada kıvamını kontrol edeceğim. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz soruları yorum yerine yazarsanız anında dönüş yapıyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince bütün püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. Eğer kafanızı karıştıran, anlayamadığınız detay olursa mutlaka yorum yerine yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Eğer kaşıkla damlatma tekniğiyle anlayamam derseniz bu şekilde kaseye limon suyunu eklemeden önce 1-2 yemek kaşığı kadar suyundan alıp buzdolabınızın dondurucu kısmında soğutarak da kıvamını kontrol edebilirsiniz veya kaşık yardımıyla bakın son damlalar ağır ağır damlıyorsa reçeliniz olmuş demektir. Son damla gördüğünüz gibi kaşıktan çok ağır damlıyor. Artık reçelim tamamen oldu. Gönül rahatlığıyla ocağımın altını kapatıyorum. Ben tencerede soğutacağım. Sonrasını kavanozlara koyacağım. Sizler dilerseniz sıcakken reçeliniz vakumlama işlemini yapabilirsiniz. Toplamda 400 gramlık 4 kavanozum, bir tane de 350 gramlık kavanozuma reçelim oldu. Sizler tabii ki daha fazla incirden malzemeleri katlayarak yapabilirsiniz. Ben 1,5 kilogramdan yaptım. Reçelimizin sizlere hemen kıvamını göstermek istiyorum. Bal kıvamında akışkan olmasına özen gösterin. İncir reçeli normal reçellere göre bir iki tık daha koyu olması gerekiyor kıvamının. Sonrasında bir iki gün sonra suyunda birazcık sulanma olacağı için mutlaka incir reçelinizin kıvamının bal kıvamda olmasına özen gösterin. Çok fazla da koyu yapmamaya tabii ki dikkat edelim. Aksi halde çabuk şekerlenme olur reçelinizde. Sizlere elimden geldiğince tüm püf noktaları en güzel incir reçeli nasıl yapılır onun yapım aşamasını anlatmaya çalıştım. Umarım sizlere çok fazla sıkmamışımdır. Tatlı niyetine tek lokmalık yenilebilecek çok güzel reçel tarifi oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.